Alsas lahmacunu, Alsas pizzası da denilebilir. Yani tatmakta fayda var. Strasbourg'un merkezi burası. Böyle her yerde çadırlar var. Uyuyanlar var hep. Bugünlerde çok dertliyim. Virgül Fransızca bir kelimedir. Burası geldiğim en gürültülü hostellerden birisi ya. Burası Türk bir şarap satıcısıymış. Hoş geldiniz. Pinot Noir diye kırmızı bir şarabımız da var. Sardunya sivrisinek savardır. Rengine şöyle bir bakın, renge bakın. Can Calvin. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'u görüyorsunuz. Şu anda otobüs Mulhouse diye bir yere geldi. Fransa'daki ilk durağımız. Daha sonra Colmar'da duracak ve en son Strasbourg'a gidiyor. Evet, Strasbourg'a geldik. Burası Strasbourg şehri. Evet, geldim. Strasbourg'dayım şu anda. Otobüsten indim, bagajımı aldım. Şimdi hostele doğru yürüyerek gideceğim. 52 dakika süreceği yazıyor Google Map'te. Olsun. Yürümeyi seviyorum. Yürürken de ilginç şeyler göreceğim diye umuyorum. Anda başladım mesela. İlginç bir şey gördüm şurada. Bu ne ya? Abi ileride çadırlar var. Görüyorsunuz değil mi? Ne acaba bunlar ya? İnsanlar oraya çamaşırlarını falan da asmışlar. Burada insanlar yaşıyor. Bak çadırlar var. Ve çamaşırlar asılmış buraya. Mültecilere benziyor bazıları. Strasbourg'un merkezi burası. Böyle her yerde çadırlar var. Uyuyanlar var hep. Müslümanlar var. Çocuklar, anneler hep böyle yan yana uyuyorlar. Olayı anlamadım ama mültecilerle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da nereye gitsem zaten inanılmaz bir mülteci krizi var. Terminalden çıkınca karşınıza böyle bir nehir çıkıyor. Bu nehri takip ederek aşağıya doğru gidiyorum. Bugünkü konaklayacağım hostele 25 euro gecelik para ödüyorum. 4 kişilik sadece erkeklerin kaldığı bir oda var. 4 kişilik de sadece kadınların kaldığı bir oda var. Yolda giderken böyle karşıma çok güzel bir tavuk bahçesi çıktı ya. Tavuklar için resmen bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Civcivlerin sesi geliyordur. Bu hosteli tutarken özellikle şehir dışında tuttum ki birazcık kafamı dinlerim diye. Bakın. Ne iyi etmişim ya. Ağaçlar çok hoşuma gitti. Bu arada kalacağım semtin adı şu. Auberge de Jeunesse bilmem ne işte. O nasıl okunuyor bilmiyorum hepsini. Hostele geldim. Arkadaşlar pek çok kez başıma gelen şey yine başıma geldi. Bu hostelde de hiç kimse kalmıyor kaldığım odada. Özel oda tutmuş gibiyim şu anda. Aslında 4 yataklı. Burada bir ranza var. Şurada 2 tane yatak var. Şurada gayet huzurlu bir bahçemiz. Oturma alanlarımız. Karşısı nehir. Bu taraf yine nehir. İki nehrin kesiştiği yerde bir ada var.
O adanın üzerindeyim şu anda. Tuvaleti, banyosu, işte böyle bir yer. Şimdi karnımı doyurmak için dışarıya çıktım. Ondan sonra da hostelde video editlemeye başlayacağım. Pek video editleyemedim. Pek fırsatım olmadı. Hep ev ziyaretleri yaptım. Ev ziyaretlerinde de yani öyle 5 dakikada 10 dakikada video editlenecek bir durum yok. Sonuçta bu iş benim minimum 8 saatimi alıyor. Bir video, izlediğiniz herhangi bir video minimum 8 saatte editleniyor arkadaşlar. Ha, bazı insanlar 1 saatte editliyorlar. Çünkü pek özenmiyorlar. Ama ben çok özeniyorum. Bu tank 1944'te Strasbourg'un özgürleşmesinden kalan bir hatıra olarak burada saklanıyor. Fakat namlusu yok tankın. Düşürdü hepsini ya. Ha, devam ediyor. Tek tek arabalara gidiyor bahşiş toparlamak için. Bakalım veren çıkacak mı hiç? Vallahi hiç veren çıkmadı ya. Sıfır. Yazık ya. O kadar uğraştı adam, emek verdi. Canım benim. Nasıl da geldi mi? Hemen yanıma geldi ya. Kıyamam. Atlar çok hisli, çok tatlı hayvanlar. Çok seviyorum atları ya. Abi burası geldiğim en gürültülü hostellerden birisi ya. Bir sürü genç var burada. Ve şu anda en sessiz oldukları an. Umarım yağmur yağar da içeri kaçarlar. Hostelde uyandım, şimdi sabah oldu ve kahvaltıya geldim. Buranın kahvaltısı ücretsiz, fiyata dahil. Kahvaltıda da işte bunlar var. Şunlar şarküteri ürünleri. Bunları pek sevmem. Yumurta. Herkese merhabalar. Bugün Fransa'nın Strasbourg şehrini gezeceğiz. Ve şimdi otobüse bindim. Hostelden çıktım. Şöyle bir kart aldım. Rechargeable bilet diyor. Bununla 2,5 euro ödedim. Otobüse bindim. Şehir merkezine gideceğim. Bugün bir şehir rehberiyle tanışacağız. Adem Bey ile tanışacağız. Otobüsün içi bomboş. Bugün güneşli güzel bir gün. İnsanlar çimenlere uzanmışlar nehir kenarında. Ah dostlar ah, bugünlerde çok dertliyim. Şu Avrupa bir bitse de başka bir yere gitsem diyorum artık. Çok zorluyor beni, acayip zorluyor. Bütçesi zorluyor. Gittiğim yerlerde doğru düz kalacak bir yer bulamıyorum. Bulsam insanlara yük oluyorum. Bir şeyler yapmaya, söylemeye utanıyorum falan. Birinin evinde kalmak öyle kolay değil ki abi. Yani misafir olarak kaldığın zaman bazı şeylere çekiniyorsun, söyleyemiyorsun. Bu sefer hostelde kalayım desen, abi hostelin en ucuzu 25 euro ya. Vietnam'da 1 euroya hostelde kalıyordum ben. Ve o 1 euronun var ya, hakkını veriyorlardı gerçekten. Hem böyle dolap vardı, ne bileyim sessizdi, güzeldi. Burada dolap yok ya. Baksana, sırt çantamı sırtımda taşıyorum. Dolap yok abi. Yani dolap var, kilidi yok. Kitleme yeri yok. Yani dolaba koyarsın, kapatırsın. O zaman da birisi gelip çalar yani. Niye gezginler hiç buralara gelemiyor? Niye hiç Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, Kanada'ya falan gezginlerimiz gidemiyor? Euro kuru belli, dolar kuru belli. Şimdi böyle bir tünele girdim. Burada buluşacakmışız rehber abiyle. Adem Bey'le. Burada böyle kenarda bazı tarihi kalıntılar var. Adem Bey'le buluştuk. Rehberimiz Adem Bey'le şu anda bir araya geldik. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Strasbourg'a. Biz Fransa'nın en önemli stratejik coğrafyalarından, şehirlerinden bir tanesinde Strasbourg'dayız. Alsas dediğimiz coğrafyanın belki de
hem Avrupa'nın başkenti olması hem de Noel'in başkenti olması açısından en önemli şehri. Efendim, evet, hemen Vosges Dağları var, nehrimiz var ve kara ormanın ortasında kalan çok bereketli bir yer. Özellikle Vedat Milor'un ifadesiyle ifade edecek olursak belki de dünyanın kırmızı şarapta en iyi şarabının olduğu Kolmar şarapları. O yönüyle de burası çok önemli bir coğrafya. Vedat Milor'da seyirciler biliyordur. Çok ünlü bir gurme. Tabii, yani Vedat Milor muhteşem bir efendim işte gurmemiz, malumunuz. Burası Avrupa'nın başkenti. Bakın, Paris Fransa'nın, fakat Strasbourg Avrupa'nın başkenti. İkincisi Noel'in başkenti ki 450 yıldır Noel'in çok yoğun kutlandığı yer. Şu kadar söyleyeyim, geçen sene Kasım-Aralık ayında 2.8 milyon insan Noel'den dolayı bu şehre geldi. Kültürlü turistler geliyor değil mi? Yani mesela Paris'e sanıyorum herkes geliyor. Ama burası da evet, kesinlikle yiyici ve içiciyseniz, şarap seviyorsanız, efendim kültür ve tarih seviyorsanız Strasbourg çok önemli. Üzerinde bulunduğumuz Vauban Barajı ve hemen karşıdaki 1230 yılında yapılmış olan Pont Couvreur dediğimiz kapalı köprü. O günkü savunma sistemini şu anda karşınızda görüyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kule, 1, 2, 3 tane de köprüden oluşuyor. Kapalı köprüler demek ama 13. yüzyıldan buraya kadar zaten işte üstündeki tahtalar gelmediğinden dolayı günümüzde sadece bu hali kalmış durumda. Diyelim ki burası bir güvenlik problemi yaşıyor ve işgal tehlikesi altında kaldı. Kapakları açıyorlar, şehri sular altında bırakıyorlar, saldırıyı anlamsız hale getiriyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu turlar Fransızca değil, Türkçe olarak yapılıyor. Adem Bey buraya gelen Türk ziyaretçilere Türkçe olarak şehri anlatıyor. Yani siz Avrupa'da yaşayan veya Türkiye'de yaşayan bir Türkseniz Fransızca bilmenize hiç gerek yok. Strasbourg'a gelip burada Türkçe olarak bütün şehri Adem Bey'den öğrenebilirsiniz. Bekleriz. Gelin bakın, en güzel yer burası. Şu. Mor salkımlı evin önündeyiz. Burası belki de Strasbourg'un en güzel fotoğraf çekilebilecek en turistik yerlerinden birisi. Dikkatinizi sağ tarafta çiçekler bakın çekiyor. Bunlar Alsas sardunyası. Bütün Alsas evlerinde sardunya görürsünüz. Sebebi şudur, sardunya sivrisinek savardır. Bu evler normalde 13. 14. 15. asırda Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca Alsasların yaşadığı yerler. O günden bugüne orijinal haliyle halen ayakta kalmaya devam ediyorlar. Ve turistlerin de çok ciddi ilgisini çekiyor. Strasbourg'un en önemli lokasyonlarından bir tanesindeyiz. Şu anda burası Petite France dediğimiz lokasyon. Yani Küçük Fransa. Küçük Fransa'daki en önemli evlerden bir tanesinin önündeyiz. Eskiden burası dericiliğin çok popüler olduğu bir yer. O dönemde deri işlemeciliğin yapıldığı 1572 yılından kalma Maison de Tanneau bir dericilik eviydi. Şu anda restoran olarak kullanılıyor ve sardunyalarıyla yukarıdaki kurutma lokasyonuyla işte hemen İl Nehri'nin yanında harika efendim bir turistik mekandayız. Evler çok güzel. Bu evlerle ilgili Alsas evlerinin karakterinde karşıda gördüğünüz bakın o bir klasik bir Alsas evidir. Orada çizgiler var. Onlar gelişi güzel düzenlenmiş çizgiler değil. Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca Alsas kültüründe evlere, ahırlara bu işaretlerin yapılmasının anlamları var. Bu anlamlardan mesela bir tanesini efendim bahsedelim. Hemen isterseniz kadrajı şöyle kaydırın. Yine Maison de Tanneau'ya doğru. Bakın şurada bir çarpı işareti var, görüyor musunuz? Evet. O çarpı işareti erkekliği mesela ifade eder. Mesela hemen dönelim tekrar. İşte bakın giriyoruz. Aynı çarpı işaretinden burada da var. İsterseniz kadrajı biraz daha şöyle yaklaştırın. Şurada çok orijinal. Hemen isterseniz şunu geçelim. Bakın Alsas evlerinde, kepenklerde, anjurlarda normalde virgül Fransızca bir kelimedir. Bakın iki tane virgül birleşirse kalbi oluşturur. Evet. Normalde bunlar efendim aşkı ve sevgiyi ifade eder. Ancak
bunları tersine çevirdiğinde Alsas savaşçısının düşmana korku salan boynuzları haline dönüşür. Korkuyu ve sevgiyi aynı sembolde birleştirme çok orijinal bir deşifrasyon bence. Sembolik bir anlamı var. Bir orijinal daha bir şey söyleyeyim. Aslında kalbin arka tarafı eğer bu şekilde boşsa evde evlenecek kız olduğu anlamına gelir. Ve o kız evlendiğinde arka tarafını bunun herhangi bir şeyle kapatırlar ve artık o evde bekar kız olmadığı anlamına gelir. Alsas kültürünün cidden de bir karakteri var. Bekliyoruz. Çok iyiymiş ya. Buradaki lokasyonların yerel flamaları bunlar. Buranın simge hayvanı leylek. Noel ürünlerinin satıldığı bir yer. Fransız gastronomisiyle meşhur. Şu anda Strasbourg'da Alsas lahmacunu diye flam ve küş veya tart flam diye biliniyor bakın. En önemli lokantalarından bir tanesinin önündeyiz. İnsanlar tart flam ve küş yiyorlar. İsimlendirme olarak aslında Türkçe karşılığı ne diyebiliriz? Alsas lahmacunu, Alsas pizzası da denilebilir. Yani tatmakta fayda var. Her gelen turist bunu tadıyor, tavsiye ediyoruz. Masada gördükleriniz tart flamp. Yani Alsas lahmacunu. Fransız mutfağı biliyorsunuz dünyanın en popüler, en sevilen mutfaklarından bir tanesi. Şahsen pek Fransız mutfağını tanımıyorum ama verebileceğiniz örnekler var mı başka? Özellikle domuz ürünleri Fransa'da, Alsas coğrafyasında domuzsuz bir ürün bulmak çok zor. Türk gezicileri için sempatik olmayabilir. Şarap çok meşhur tabii ki. Kaz ciğerinden tutun, eritilerek yapılan ürünler var. Onlar mesela çok meşhur. Benim favori peynirim brie. Brie. Öyle mi? Çok inanın çok pahalı. Binlerce tür var. Damak lezzetine göre değişiyor. Gelip tatmaları gerekiyor gezicilerin. Strasbourg'u kıymetli yapan en önemli özelliklerinden bir tanesi de özgürlüğün merkezi olması. Gutenberg'inden çok farklı fikir adamlarına kadar herkesin kaçtığı ve sığındığı bir yer. İşte o kaçanlardan bir tanesinin kilisesinin önündeyiz. John Calvin. Kalvinizm akımının kurucusu. Albert Schweitzer'in o kadar özelliği var ki nereden anlatacağız bilemiyorum açıkçası. Yani her şeyden önce kendisi bir bilim adamı. Yani felsefe okuyor Strasbourg Üniversitesi'nde. Fakat hayatını değiştiren bir dergide bir haber okuyor. Afrika'daki insanların sadece açlıktan değil aynı zamanda hastalıktan da öldüklerini öğrenince doktor olmaya karar veriyor 30 yaşında. Ondan sonra gidiyor Fransa Gabon'da hastane açıyor. 90 yaşına kadar hayatı hemen hemen orada geçmiş. Burası St. Thomas Kilisesi. Martin Luther'den Almanya'daki reform hareketlerinden sonra kaçan ne kadar protestan varsa onların geldiği merkez kilise. Çok ciddi turist geliyor buraya. İçeride muhteşem bir atmosfer var ve burayı cidden muhteşem insanlar ziyaret etmişler. Dünyanın en orijinal noktalarından bir tanesi, ziyaret noktalarından birisindeyiz. Şu anda hemen tam karşıda Siberman Orku'nu görüyorsunuz. Siberman Orku 17-18. yüzyılda bütün kiliselerde özellikle burada yer alan muhteşem bir eser. Ve şu anda da icra ediliyor, müzik icra ediliyor. Bu Siberman Orku'nu hemen sağ tarafta bakın Mozart'ı görüyorsunuz. Mozart 1778'de bu kiliseyi ziyaret etmiş ve Siberman Orku'nu kullanıp perfect demiş, muhteşem, çok iyi. Hemen sol tarafta Doktor Albert Efendi'ni görüyorsunuz ve onun piyanosu. Doktor Albert'ı farklı kılan bu piyanodan ziyade aynen Siberman Orku gibi kendisi muhteşem bir ork ustası aynı zamanda. Felsefeci, ilahiyatçı, özelliklerin haricinde bir de ork sanatçısı. Onun orkunu da şöyle bir devam edelim. Hemen karşıda göreceğiz. Şuradan. Hemen karşıda. Evet. Biz Doktor Albert'ın kendi elleriyle yaptığı ve hala kullanılan, icra edilen bir ork. Burası Türk bir şarap satıcısıymış. Şimdi içeriye giriyoruz. Merhaba. Merhaba.
Alsace şaraplarımızı size tavsiye etmek istiyorum. Şuradan. Alsace bölgesinde daha çok beyaz şarabımız var ama Pinot Noir diye kırmızı bir şarabımız da var. Hangisi acaba? Şu mu? Pinot Noir, evet. Evet. Genelinde beyaz şarap bulunuyor. Tradisyonel, geleneksel ekmekler ve peynirlerden burada çok meşhurdur ve turistlerin ilgisini çekiyor. Şu anda Gutenberg meydanındayız. Gutenberg demek, iletişim devrimini yapan adam demek. Yani o dönemde insanların okuma yazma bilmediği dönemde her şeyin skolastik düşünceyle kilisenin, din sömürüsünün etkisi altındayken Gutenberg burada matbaayı modern manada tipo sistemini kurmuş. Yani aslında bilgiyi birey merkezli yaymış. Bu da iletişimde tırnak içerisinde devrim anlamına geliyor. Ve Gutenberg'in elindeki Fransızca yazan bir kelime. Onu buraya geldiğinizde anlatacağız. Çok kıymetli. Ve burada aydınlanmanın en önemli kişilerinden bir tanesi de hemen yakınlaşabilirsiniz. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'u görüyorsunuz. Şu mu? Çünkü 2. Mahmut, evet. 2. Mahmut Osmanlı'da biliyorsunuz Tanzimat'ın temellerini atan ve batılılaşma sürecini başlatan padişah olduğundan dolayı aydınlanmanın, batılı anlamda aydınlanmanın en önemli kilometre taşlarından bir tanesi olduğundan dolayı 2. Mahmut'ta burada görüyoruz. Çocuklarınızın da sıkılmaması için Gutenberg meydanında böyle bir atlı karınca yapmışlar. Sevgili geziciler, katedral muhteşem bir dantela gibi örgülenmiş katedralin önündeyiz. Katedralle alakalı çok ciddi şifrasyonlar, anlatılar yapıyoruz ama bence sizin çok ciddi etkileneceğiniz, dikkatinizi çekecek bir şeyi hemen şimdi söyleyeyim. Karşıda gördüğünüz katedralin rengine şöyle bir bakın. Bir de lütfen şu benim gösterdiğim ve sitemde yer alan renge bakın. Katedral güneşin batışıyla beraber gold'a dönüyor. Ve bu renk değişimini burada yakalayabilmek çok kıymetli. Strasbourg'un en önemli noktalarından birisindeyiz. Şövalye Limbenzello 280 yıllık psikopozların sömürü sistemini bitirmiş ve 419 yıl boyunca devam edecek olan özgürlüğü inşa etmiş. Çok önemli bir lokasyondayız. Hemen karşısında Alman edebiyatının yıldızı Goethe'yi 1770-1771'de bu evde kaldığını da dipnot olarak oraya düşmüş olalım. Goethe'nin evine gitmiştik Frankfurt'taki videolarda hatırlarsanız. Daha sonra Goethe buraya geliyor ve bu eve yerleşiyor, Strasbourg'a. Birçok ülkenin tarihinden daha eski. 703 yıllık bir lokanta. 703 yıllık lokanta. Strasbourg'un en önemli katedralin hemen etrafında çevrelenmiş olan ve o dönemdeki emziren domuzlar lokasyonundayız, mahallesindeyiz. Burası tam bir zaman tüneli, hiç bozulmamış. Bakın Alsace evleri, Alsace'ın sembolü leyleklerle dizayn edilmiş. Altta yine her zaman gibi turistik eşyaların satıldığı. Buradan yukarısı muhteşem bir zaman tüneli, bakın. Şu evi özellikle şöyle çekelim. Muhteşem, sokak muhteşem ve katedrale doğru şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Sarmaşıklar çok güzelmiş. Strasbourg'da o günkü
11. 12. 13. yüzyıllardan kalma bir sokak. Tamamen orijinal. Asas evleriyle bakın zaten dizayn edilmiş. İç içe uzun sokaklar. Emzi'nin domuzlar lokasyonu demiştim. Orta Çağ'da bütün hayat zaten mabetlerin etrafında biliyorsunuz dönüyor. Evet, katedrale doğru şu an yaklaşıyoruz. 142 metre ile bir dönemde dünyanın en muhteşem, en uzun binası olarak efendim kabul ediliyor ve karşınızda katedral. Of, gerçekten müthiş. Evet. Renkleri çok güzel. Yani uzaktan gördüğüm zaman aslında bu kadar etkilememişti ama yakına gelince evet, çok etkileyici, büyüleyici. Sadece uzunluğuyla veya işte geniş alana yayılmasıyla değil, içerdiği Dantala gibi efendim işte işlemeleriyle, Hristiyan teolojisiyle, İncil felsefesiyle ayrı ayrı üzerinde efendim duvar duvar durulması gereken efendim bir mabet. Cidden muhteşem. Daha önce Ulm'deki katedrali görmüştüm. Dünyanın en yüksek katedrali diye anlatmıştı onu gezdiren kişi. Şu anda... O yapılınca 1800'lerde Strasbourg artık birinciliği kaybetti. Evet. Eskiden birinci yani buydu Evet, diyorsun. evet. 200 yıl boyunca dünyanın en yüksek binasıydı burası. Ta ki Köln'deki efendim işte katedral yapılıncaya kadar. Eskiden dünyanın en yüksek binaları hep mabetlermiş ama günümüzde hep ticari binalar. Strasbourg'a da bu yakışırdı, böyle bir katedral. Katedralle alakalı anlatılacak aslında çok şey var. Fakat gezicilerimizi hani çok fazla sıkmak da istemiyoruz. Buraya da bekliyoruz. Çünkü şu anda biz mesela Batı cephesindeyiz. Batı cephesine baktığınız zaman eğer bunun okuma şeklini bilmiyorsanız hiçbir şey anlama şansınız yok. Sadece bakarsınız, fotoğraf çektirirsiniz, işte Instagram'ınıza koyarsınız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Eğer burayı bir rehberle geldiğinizde benimle beraber gezerseniz veya herhangi bir rehberle bir işini bilen iyi bir rehberle gezdiğinizde buraya İncil'in felsefesinin, inancın işte heykellerle duvara, resimlerle cama yani vitraya işlendiğini göreceksiniz. Bir dantala gibi buraya inancın işlendiği bir kitap görüyorsunuz şu anda. Burası bir kitap ama mimariyle işlenmiş bir kitap. Ve bunun deşifrasyonu gerekiyor. Yani şurada bakın burada şu kadarını söyleyeyim. 6000'den fazla heykel var içeride ve dışarıda. Wow. Tabii ki. Güney cephesi, batı cephesi. Burası zaten batı cephesi. Hepsi birbirinden farklı değil mi? Kesinlikle. Mesela şu kapı, bakın 1, 2, 3 tane kapı var. Kapıların yerleştirilme şekilleri, oradaki heykeller, efendim üzerlerindeki kulak zarlarına yerleştirilen efendim işte anlamlar. Yine merkez kapıdaki efendim işte kapının anlamı, İncil'deki bunların karşılıkları. Burası Meryem, Bakire Meryem adına yapıldığından dolayı Meryem figürü üzerinden İncil okumaları ve ahlak inşasını görüyoruz. O yüzden buraya gelindiğinde akıllı bakireler, çılgın bakireler ve benzeri anlatılacak katedralle alakalı cidden çok önemli şeyler var. Yani eğer merak ediliyorsa Hristiyan teolojisi, efendim Hristiyan mimarisi, o günkü toplumsal hayat, bunları merak ediyorsanız, heykellerin anlamlarını merak ediyorsanız geliyorsunuz. Biz bunları çünkü teker teker anlatıyorum ben. Mesela bu kapının anlamı nedir? Meryem'in kucağındaki İsa neyi anlatır? Hemen üzerindeki bakın şuraya yaklaşın, muhteşem bakın. Kapının hemen ortasına yerleştirilmiş bir Bakire Meryem ve kucağındaki İsa'yı görüyoruz. Hemen yukarısındaki 1, 2, 3, 4 tane efendim işte katmanda anlatılan İncil'deki hakikatler var. Onları hemen soldan mesela anlatıyorum ben. Burası mesela kulak zarı. 5 tane katman var. Bu 5 tane katman neyi anlatıyor? 14 tane efendim işte heykel var. Bunlar kimi selamlıyor? Bunların her birisinin Hristiyan teolojisinde ve o günkü yaşanmışlıkta karşılıkları ve anlamları var. Bu da katedrale girmek isteyen insanların oluşturduğu sıraymış. Bakın. Bayağı uzun bir sıra. Şimdi bu sırayı bekleyeceğiz. Biz de içeriye gireceğiz. Ama ondan önce ben bir su içmek istiyorum. Su varmış. Evet, evet, su Suyunuzu içebiliriz. lütfen buyurun. Siz buyurun. İki tane var zaten. Avrupa'daki bu çeşmeler çok güzel.
Bu gördüğünüz astronomik saat. Dünyada 3 tane varmış. Bir tanesi de burada. Bir diğeri Prag'daydı. Çekya'nın başkenti Prag'da ve ben onu görmüştüm. Bu saat hareket ediyor. Saat başlarında şurada en tepedeki İsa heykelinin önündeki havariler İsa'nın önünden geçiyorlar. Genelde insanlar hep bunu görmek için buraya toplanıyorlar. ...18. yüzyıldan kalma astronomik saat. Buraya da insanlar bağış için paralar atmışlar. Hem kağıt paralar var hem demir paralar. Buna Siberman orku deniliyor. Maison Cammarzel'deyiz. 1427'de yapılmış muhteşem bir sanat harikası, bir Alsas klasiği diyebilirim. 75 tane camdan yapılmış. Alman bir manava ait olduğu söyleniyor. 2 defa yıkılma tehlikesi, tadilat, tamirat falan görse de günümüze kadar gelmiş ve turistlerin çok şu anda ilgi odağı. Maison Cammarzel. Strasbourg beklediğimden daha iyi çıktı. Fransa'ya gelip de makaronları çekmezsek olmaz tabii ki. Şu pastanın fiyatı 37 euro da diğerleri böyle 6 euro civarında. Makaronlar da tanesi 1.60-2.80 civarı değişiyor. Burada da ünlü Fransız şaraplarının artık fiyatlarını da görmüş oldunuz. Yani 8 euroya da var, 30 euroya da var, 40 euroya da var. Burası sevgili izleyiciler Noel Meydanı. Strasbourg biliyorsunuz 450 yıldır Noel'in kutlandığı, hatta Noel'in başkenti olarak biliyorsunuz isimlendiriliyor. Ve şu anda 3 tane farklı mekanda yapılan Noel kutlamalarının ana merkezindeyiz. Kleber Meydanı. Eskiden burası Savaş Meydanı olarak isimlendiriliyordu ama hemen meydanın ortasında gördüğünüz Kleber'den dolayı Fransız general, Strasbourg doğumlu. Noel 25-26 Aralık arasında o bir ay boyunca buraya yaklaşık dediğim gibi 2.8 milyon insanın geldiği meydan burası. Hemen sol tarafa şuraya 30 metre uzunluğunda bir Noel ağacı kuruluyor. Altına işte hediyeler falan konuluyor. Geceliğin muhteşem bir ışıklandırması var. Aynı zamanda yine katedralde ve Bigoy Meydanı'nda da 300'e yakın tahta kulübe de sıcak şaraptan tutun oyuncağına kadar, çeşitli farklı lezzetlere kadar, gastronomiye kadar burada hizmet veriliyor. Özellikle geceleyin burayı görmelisiniz. Tam bir ışıklar şehri, masal şehri isimlendirmesini Strasbourg'un hak ettiği çok önemli lokasyon burası. Şu kalabalığa bakar mısınız ya? Arkada bir sürü kafeteryada oturan insan ve katedrali görmeye gelmiş bir sürü turist. Kafeteryaları da tam katedralin karşısına yapmışlar ki insanlar oturup bir şeyler yerken katedrali seyretsin. Her yerde yalnız Fransız yemekleri var. Fransız yemekleri derken de sıcak yemekler değil. Genelde hep böyle sadece şurası bir tipik restoran ama genelde tatlı satıyorlar abi. Her yerde tatlı satıyorlar. Şimdi tam katedralin karşısındaki kafelerden birine geldim. Au Bon Pain bu. Ve fiyatlar gördüğünüz gibi yani çok geçirmece değil. Bu Avrupa'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Çok süper bir mekanın karşısında bile olsa yani çok abartılı bir fiyat koymuyorlar.